Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lafı hiç uzatmayacağım. İnce uzun minicik olan kilerimde değişiklikler yaptım. Videoyu daha önceden çektim ancak video çok uzun olmuş. O yüzden hiç uzatmayayım. Hemen size kilerimde ne gibi değişiklikler yaptım, organizer olarak neleri kullandım onları gösteriyorum. Keyifli izlemeler. Şöyle son halini bir göstereyim size. Burası en üst raf. Şöyle biraz geriye geleyim, daha iyi anlayacaksınız. Buraya ulaşması biraz zor. Buraya tabure ile ulaşıyorum. O sebeple arkada teneke kutular görüyorsunuz. Onların içerisinde çaylarım var. İşte buraları biraz böyle toparlayıp düzenlemek istiyorum. Yine bir altta bir takım erzakları boşaltmıştım. Daha sonra çekim yapacağım aklıma geldi. Evet, bu işte en üstten ikinci raf, bir alta iniyorum. Görüyorsunuz hepsi aslında düzenli ancak daha da fazla düzenlenebilir. Bir altta da yine boşalttığım kutularım, bunlar yıkanacak. Yavaş yavaş iniyorum aşağıya. Yine bol bol kutular göreceksiniz. Genellikle bunların içerisini muhafaza ediyorum ama biraz sonra daha net, daha detaylı anlatırım size. Çorbalıklarımı görüyorsunuz. Asıl önemli olan şu en alttaki iki raf. Rafların üstü gördüğünüz gibi boş. Buraları daha iyi bir şekilde düzenleyicilerle daha kullanışlı hale getirebilirim diye düşünüyorum. Yine burada da çorbalıklarım falan iç içe, daha doğrusu üst üste duruyor. Buraları biraz sonra düzenleyelim. Son defa şöyle çekeyim yukarıdan aşağıya kadar son halini. Daha sonra da bir öncesi sonrası yaparız. Bakalım ne kadar düzenleyip ne kadar toparlayabileceğim. Buradan alıp iptal etmek istediklerim var. Farklı raflara koymak istediklerim de var. Ancak bunların hepsi az sonra tek tek yıkanacak, kurulanacak ve yerleştirilecek. İşte şu iki alttaki raf benim canımı çok sıkıyor. Yani burası daha güzel bir şekilde toparlansın. Öncelikle size kilerimde, daha doğrusu erzak dolabında kullanmak istediğim düzenleyicilerimi göstereyim. Bunların fiyatlarını ben hatırlamıyorum ancak bunlarla alakalı bir vlog çekmiştim. O videonun linkini bunun altına bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Bunları Ikea'dan aldım. Şöyle iki tane metal raf. Dün akşam yıkayıp kurulayıp kurulumunu da yaptım. Biliyorsunuz kilerim oldukça küçük. Şu şekilde bile bu raf ne yazık ki sığmıyor. O sebeple şöyle koymayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir düzen elde edeceğiz. Şunları şöyle bir hemen kenara koyayım. Daha sonra A101'den şöyle bir plastik bir düzenleyici aldım. Bunun da ölçüsüne bakarak gittim. Kilerime uygun. Bunu da değerlendirebilirim diye düşündüm. Bunun da fiyatı 4-5 lira gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam zaten sürekli A101'e bunlar geliyor. Görüyorsunuzdur. Şöyle bir hasır sepetim var. Bu da vitrinimin üzerindeydi. Epeyce bir dekorasyon amaçlı kullandım. Ancak burada bunu değerlendirebilirim diye düşündüm. Bu normalde Almanların işte manavlardan alışveriş ettiklerinde içerisinde elma ile birlikte satın aldıkları, daha sonra da işte çöp attıkları bir hasır sepet. Ben bunu yıllar önce, bundan 3 yıl önce Almanya'dan getirmiştim. Bunu da orada değerlendirebilirim diye düşündüm. Çünkü hasırı ne kadar çok sevdiğimi eminim ki biliyorsunuzdur. Şunu nerelere koyacağımı bilemedim. Hatırlıyorsunuzdur bunu. Bunu da belki değerlendirebilirim diye düşündüm. Yine bunu böyle piyasaya çıkardım. Eğer orada kullanmazsam başka bir yerde değerlendireceğim. Ama illaki bir yerlerde bunu değerlendireceğim. Bunu da Ikea'dan almıştım. İkiliydi bu. Bir tanesini lavabo altındaki dolabıma koydum. Şunları da hatırlarsınız. Bunlar da böyle iki tane kelepçeli işte lastikli kavanozlar. Bunlar da yine Ikea'nın. Bunları da dün akşam yıkadım. Kuruladıktan sonra şöyle kapakları açık şu şekilde sabaha kadar beklettim ki içerisinde buhar, nem kalmasın. Yoksa içerisine koyduğumuz her şey bozulacaktır. Yine şöyle bir kelepçeli kavanoz daha geçti elime. Bu da işte Fransa'dan marmelat almıştım. Bu marmelatın
Marmelat bunun içindeydi. Tabii ki böyle güzel bir kavanozu atamazdım. Bunu da değerlendiririm diye düşündüm. Yine şöyle üçlü, bunların fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Bunlar vlogda da yok. Bunları daha öncesinden almıştım. Böyle kelepçeli minik yine kavanozlar almıştım Ikea'dan. Yani bunları da değerlendiririz biraz sonra. Şunu da hatırlarsınız. Bu da yine Ikea vlogumda vardı. Fiyatı da vardı. 14-15 lira gibi bir şeydi zannedersem. İşte izlersiniz. Bunları da henüz çıkarmadım. Eğer ihtiyaç duyarsam çıkaracağım, yıkayacağım, kurulayacağım. Daha sonra da bunları da orada kullanacağım. Bir taraftan erzak dolabımı boşaltmaya başladım. Şimdi raf raf işte sildikten sonra stratejik bir şekilde bir yerleştirme yapalım sizinle birlikte. Ben de inanın en az sizin kadar heyecanlıyım. Bakliyatlarımı ve baharatlarımı saklamak istediğim bütün erzak dolabındaki bu plastik kapkacağı çıkardım. Şimdi bunları bir güzel yıkayacağım. Daha sonra da kurulayıp bir an önce erzaklarımı yerleştirmeye başlayacağım. Erzak dolabımı tamamıyla boşalttım. Şöyle bir göstereyim size. Şimdi artık silme işlemine başlayacağım. Şöyle tümüyle görüyorsunuz. Bunun içinde bu deterjanı kullanacağım. Bundan ben çok memnunum. Her defasında bahsediyorum. Oldukça tozlanmayı geciktiriyor. Aynı zamanda bu bezimi kullanacağım. Muhtemelen bu bezi 20-25 defa durulayıp suyla o şekilde silme işlemimi tamamlayacağım. Tüm saklama kaplarım yıkandı, kuruladım. Daha sonra da bir müddet bu şekilde tamamıyla kurumasını sağladım. Çünkü nemli kalırsa içerisindeki bakliyatlar bozulacaktır. Şimdi bakliyatları ilave edeceğim hepsine. Şöyle bir bulgurumla başlıyorum. Bu saklama kaplarını ben Tupperware'den almıştım. Yıllar oldu. Belki bir 20 yıllık var bunlar. Çok memnunum. Özellikle Antalya çok nemli olduğu için normalde bunlar olmasa muhtemelen benim bütün bakliyatlarım çok çabuk bozulacaktı. Şunları bırakayım. Az sonra kapaklarını kapatırız. Şimdi nohutumu koyayım. Bunları da lavaboya koyuyorum. Tekrar onlar yıkanacak. Şöyle şu boyun içerisine de kırmızı mercimeği koyayım. Yine ebat olarak bence şu doğru bir ebat. Çünkü bu börülce buna yetecektir. Acaba kuru fasulyem bunu alır mı? Deneyelim. Evet, gayet yeterli oldu. Bu da yeşil mercimek. Arpa şehriye. Bunlar herhalde buna yeterli gelir. Evet, gayet yeterli oldu. Bir de çok sevdiğim yıldız şehriye. En sevdiğim şehriye çorbası, yıldızlı olan. Şimdi
şöyle şunlara da bir tanesini kuru nane, bundan biraz cam bir saklama kabına da alabilirim. Buna da kekiğimi koyuyorum. Yani bunların şeffaf olması işimi kolaylaştırıyor. Sadece şu boş kaldı. Buna da böyle karışım bir bitki çayım var. Bunu ilave edeceğim. Kışın bol bol içerim. Şimdi de kapaklarını kapatalım. Bunlarda önemli olan bu kapakları tamamıyla kapattığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bakliyatların ya da bütün gıda maddelerinin ömürlerinin arttığını göreceksiniz. Yani bunlar olmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Bunlar sayesinde işte bakliyatlarım bozulmuyor. Ben unumu ve pirincimi de bu tupavarenin saklama kaplarında muhafaza ediyorum. Hemen şöyle pirincimi de koyayım. Bir müsli canavarı olarak ben müslilerimi de yine böyle tupavarenin saklama kaplarında muhafaza ediyorum. Bunları metal dolabımın içerisine yerleştireceğim şimdi. Makarnalarımı burada depolamaya karar verdim. Aslında bu geçici bir süreç olacak. Çünkü ben kilerimi düzenledikten sonra zaten birçok erzağı oraya taşıyacağım. Şimdilik şöyle bunun içerisinde durabilir. Ayrıca bu plastik kabada çorbalıklarım, işte beşamel sos, şöyle kategorileri ayırsam iyiydi ama neyse. Bunları yerleştirmeye karar verdim. Bunlar da burada dursunlar. Bunu da kısa bir süre içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Sadece bu kaldı. Patates gratin için bir sos bu. Knorr bulyonlarımı da böyle koyuyorum ve bunları da hemen kenara alıyorum. Bu ana baharatları elimin altında olması için bu küçük kavanozlara koyacağım. Zaten bunların içindeydi onlar. Şimdi bunun içerisine kimyon, karabiber ve kırmızı pul biberimi koyuyorum. Artan olursa da başka bir kavanoza daha alacağım. Şimdi gözden kaçırdığım bir şey olmuş. Bu ince bulgurumu unutmuşum kenarda masanın üzerinde. Hemen onu buraya aldım. Bunun içine koyduğum çayımı da bu Ikea'dan almış olduğum kavanozuma koydum. Ayrıca diğerine de tuzumu koydum. Artmış olan kırmızı pul biberimi de bunun içerisine koydum. Bakın bu kavanozlarım benim 25 yıllık. 3 tane almıştım ve hala kullanıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ayrıca diğerine de hemen tarçınımı ilave edeceğim. Tarçınım da bu kavanozun içerisinde dursun. Biraz aykırı olsunlar istiyorum ki hani alırken sorun yaşamayayım. Ama şu da var. Daha önceden benim tarçınım zaten bunun içerisindeydi. Öyle olduğu zaman zaten otomatik olarak el alışkanlığı oluyor. Neyin ne olduğunu çok iyi anlayabiliyorsunuz. Bunları da şimdi hemen kenara koyacağım ve bir taraftan da artık yerleştirmeye başlayalım. Yine Tupperware'den aldığım bu sevimli saklama kaplarımın içerisine de pasta yapmakta kullandığım şekerimi ilave ediyorum. Bunlarda kesinlikle bayatlama ya da nemlenme, bozulma olmuyor. Bu sarının içerisine de artmış olan kimyonumu koyacağım. Şöyle yapayım.
Bunun içerisine de susamımı koyuyorum. Bunları da hemen bir kenara alıyorum. Yine yıkayıp kuruladığım bu sarımsak kabımı da Tupperware'den almıştım. Bunun içerisinde de sarımsaklarımı muhafaza ediyorum. Bunu da hemen şöyle şuraya koyayım. Yine erzak dolabına girecek olan bütün oradan çıkan her şeyi sildim. Görüyorsunuz şöyle. Şu bir kolonya şişesi ama içinde kolonya yok. Bunu belki başka bir yere alırım. Şunlar silindi. Bunu da sevgili arkadaşım Elif'a Konya'dan toplayıp benim için çay getirmişti. Bunu da elimin altında olabilecek bir yere koyacağım. Bunu da Zara kreşte yapmıştı. Böyle bir bardak. Bunun içerisine de böyle esmer şekerler, işte sağdan soldan gelen esmer şekerleri koydum. Bunu da yine bir şeyin içine almayı düşünüyorum. Burada çayım var. Bu tenekeler bu açıdan çok iyi oluyor. Kesinlikle içerisinde hiçbir zarar gelmiyor. Bu çayımı ilaveten diğer dolabımdaki çay saklama kabımın içerisine alacağım. Artanına da bakacağım. Belki bu şekilde yine oraya kaldırırım ama sonuçta bunu da sildim. İşte balım. Bunun içerisinde bir tanecik çikolata kalmış. Onu bir alıp çöpe atacağım. Ayrıca Ikea'dan almış olduğum bu küçüklerin içerisine işte buna çörek otu, buna zencefilimi, artan karabiber ve karbonat. Bununla yakın bir zamanda çok mu havadan gösterdim. Yakın bir zaman temizlik yapacağım. Onu göstereceğim size. Ocağımı bununla, daha doğrusu fırınımı bununla siliyorum. Şöyle tekrar gösterdim. Ve şu çaylarımı da hemen bir kaba alacağım şimdi. Her yer allak bullak oldu. Her yer karıştı. Bunları bilirsiniz Ikea'dan almıştım. Yıllardır kullanıyorum. Çok da memnunum. Şimdi bu çaylarımı da bunun içerisine yerleştirip en azından şunları bir çöpe atacağım. Başka ne varmış? Şu da zencefilli bir çay. Bunu da hemen buraya alalım. En azından şu kalabalıktan kurtuluruz. Bunların güzel olan tarafı, bunları üst üste koyma şansınız oluyor. Bunlar da yıllardır var. Bunları Almanya'dan, Ikea'dan almıştım. Sonra İzmir'den Ikea'dan aldım. Bir tane de buradaki Ikea'dan aldım. Bunları gerçekten çok kullanıyorum. Zara'nın kalemlerini muhafaza ediyorum. Küçük tokalarını koyuyorum. Yani bundan öneriyorum size. Hem fiyatı uygun. Bunu da şöyle koyacağım ama başka çaylar da var. Onları hemen bir getireyim. Onları da hemen koyayım içerisine. Şimdi Afyon'dan da şöyle bir çay almıştım. Bunu da atacağım çöpe. Hemen şöyle koyuyorum. Bunları da şunun içerisine alayım. Yani ben gerçek manada bir bitki çayı delisiyim. Siyah çay çok fazla içmem. Şöyle koyayım. Bunları da buradan çıkarır alırım. Yine bir tane daha, işte daha önceki mutfak turu videomda izlediyseniz orada sanırım göstermiştim. Bir tane daha bitki çaylığım var. Oraya da yedekleri koyarım. Onlar tamamıyla elimin altında olması gerekenler. Yani orada bittikçe buradan aktarma yapacağım. Şöyle bu kaplarda bu şekilde hepsine depolama alanı şansı veriyor. Şimdi artık son rötuşları yapıyorum. Bu da benim en üstteki raftaydı. Bu teneke kutunun içinde de hazır taze kurutulmuş çaylarım var. İşte ada çayıdır, kekiktir. Bunu artık bol bol içerim. Bunu o sebeple muhafaza edeceğim bu şekilde. Tekrar bir silmem gerekiyor. Henüz silmedim. Bu da çekmeceden geçti elime. Denizli'deki çiçek dükkanımdandı. Bunlardan aranjman yapıyorduk biz. Bunu da düzenleyici olarak kullanacağım. Ayrıca şu minik Tupperware'nin saklama kapları. Böyle mini minnacık bir şey. Ama inanılmaz derecede kurtarıcı bunlar. İşe giderken ya da dışarıya bir yere giderken sürekli olarak elimin altında bulunması gereken şeyler. İşte tuz koyuyorum, şeker koyuyorum, tablet varsa onu koyuyorum gibi. Onu da bunun içerisinde muhafaza ederim. Şöyle düzenlerim diye düşündüm. Şu da biten bir sarımsak tozuydu. Atmaya kıyamadım. Bunu yıkayacağım, kaldıracağım. Belki başka amaçta kullanırım, başka bir baharatla. Şimdi artık neredeyse erzak dolabım bitmek üzere. Bitsin, size hemen göstereceğim. Erzak dolabımı düzenledim.
en üst raftan başlayarak size hemen şöyle raf raf göstereyim. En üst rafa unumu koydum. O saklama kabım oldukça büyük olduğu için alması da oradan daha kolay oluyor. O sebeple onu oraya koymayı tercih ettim. Bir alt rafıma pirincimi koydum. Pirincim zaten yıllardır burada ve bu saklama kabının içerisinde bir el alışkanlığım olduğu için onu buraya tekrar koymayı tercih ettim. Tarçını biraz ön tarafa doğru koydum. Sık sık kullanılanlar arasında olduğu için arkada da rezerve kırmızı pul biberim ve çörek otunu görüyorsunuz. Ama o kırmızı pul biberi daha önceden tüketmeye gayret edeceğim. Yine bir alt rafta Nutella'yı, saklama kaplarını ve düzenleyicimi görüyorsunuz. Şöyle biraz geriye doğru geleyim. Daha net gösterebileyim size. Minik kavanozlarımı da burada kullandım. Aslında üzerlerine etiket yazmayı düşündüm ama gerek kalmadı. Çünkü saydam cam olduğu için zaten içerisinde ne olduğunu net olarak görebiliyorum. Yine bitki çayımı ve rezerve olan tuzu böyle arka tarafa koymayı tercih ettim. Buralara rahatlıkla zaten uzanabiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Tupperware'nin bu saklama kaplarını da rezerve olanlar bunlar da biliyorsunuz. Bunları da bu düzenleyicimin altına yerleştirdim. Şimdi bir alt rafa inelim. Tupperware demişken bunları size gerçekten öneriyorum. Ben söylediğim gibi belki 20-25 yıl oldu şunları alalı ve çılgınlar gibi kullanıyorum. İlk başta biraz pahalı gibi gelebilir ancak ömür boyu garantili ve benim gibi nemli bölgelerde oturuyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz. Çünkü kullanışı çok iyi. Yani içine koyduğunuz bakliyatlar aylarca bozulmadan muhafaza olunabiliyor. Yine bir alt rafa inelim. Yine bu yüksek olan bakliyat saklama kaplarımı buraya koydum. Çünkü diğer raflar bu raflara göre daha küçük. Ben o şekilde istemiştim. O şekilde yaptırmıştım. Burada Zara'nın Nesquik'i var. Bunu birlikte içiyoruz gerçi. Hemen arkaya da işte bu benim görüyorsunuz marmelatlarım duruyor. Haricinde sürekli kullanmak istediğim, kullanacak olduğum küçük baharatlıklarımı buraya koydum. Körim, daha sonra muskat tozu, vazgeçemediklerimden. Yine bu körimi de ben yurt dışından getirmiştim. Bunun gibi 12-13 tane daha farklı baharatlar var. Ben tam bir baharat delisiyim. Çok seviyorum baharat kullanmayı. Onları başka bir yerde muhafaza ediyorum. Daha sonra onları da gösteririm. Bu arada çok fazla değil. Hatta hiç abur cubur görmezsiniz benim erzak dolabımda. Çünkü çok sık almıyorum. Almıyor muyuz? Evet alıyoruz ama çok sık almıyoruz. Şu tabureyi şöyle bir kenara koyayım. Alt rafları da göstereyim size. Çorbalıklarımı ve diğer düzenleyicimi burada daha uygun buldum ve buraya yerleştirdim. Eski hasırımı da hasırım da burada işe yaradı. Makarnalarımı falan koydum içerisine. Bu arada magnezyuma başladım. Yaklaşık olarak 7 gündür kullanıyorum. 20 gün tamamlandıktan sonra farklı bir vitamine geçmeyi düşünüyorum. Çünkü önümüz yani kış mevsimindeyiz sonuçta. Şöyle Zara'mın yaptığı fincanı ve arkada da Eyfam'ın benim için topladığı çayı duruyor. Hatta orada boş yerlerim bile kaldı. İnanamıyorum buna. En alt rafıma da sarımsaklığımı koydum. O seyahat için kullandığım saklama kaplarım ve taze olan bitki çaylarım var. Bu şekerlik aslında kavanoz, normal bir kavanoz. Bunu da bir 25 yıl önce almıştım Migros'tan, Denizli'den. Hala şekerlik olarak kullanıyorum. Aldığımdan bu yana şekerimi orada muhafaza ediyorum. Böyle. Şimdi size 2 tane daha raf göstereceğim. Ve daha önceden düzenlediğim bu dolabıma geldim. Nereden aklınıza geldi derseniz bu Ikea'nın saklama kaplarının içerisine biliyorsunuz bitki çaylarımı koydum. Artık onların hepsini burada muhafaza etmeye karar verdim. Şöyle bir tekrar göstereyim size istedim. Yine çayımı doldurduğum halde şu arkadaki rezerve çayım bitmediği için onu da buraya aldım. Burayı da bir şöyle kısaca size göstereyim istedim.
Nacizane umarım size de ufak da olsa fikirler verebildiğim bir video olmuştur. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.